Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok ünlü bir markanın muadilini hazırladık. Burada farklı olarak biraz aksesuar değişikliği yaptım. Tasarım aynı olsa da belli değişiklikler yaptım. Onda düğmeli bir model vardı. Ben burada halka kullandım, tercih ettim. Eni onun 45 santimdi. Ben 41 santime düşürdüm enini. Bu şekilde çok hafif formunu küçültmüş, değiştirmiş olduk. O düz bir taban tercih etmişti. Yani kese gibi diyelim. Yani şu derinlik yoktu o çantada. Ben hafif bir derinlik kattım duruşunu düzeltmek için. Bu şekilde değişikliklerde bulundum. Şimdi tüm detaylarını vereceğim ama öncesinde hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup gönderilerimi, paylaştığım videoları beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Şimdi gelelim çantamızın detaylarına. Dikdörtgen şeklinde bir parça örüyoruz bu çantada ve sonrasında iki kenarını birleştirip şu köşe detaylarını çalışıyoruz. Aksesuarlarımızı yine kendimiz hazırladık. Biliyorsunuz şunlar böceli bu halkalarımız, D halkalarımız zaten hazır olarak satılıyor. Burada yine klasik biliyorsunuz deri saplar var, dikmeli deri saplar var. Onlardan biraz kestim, kullandım. Bu da standart ayarlanabilir yine sapımız. Böylelikle hem kol çantası hem çapraz çanta olarak rahatlıkla kullanabileceğimiz bir model olmuş oldu. Ben yanlarına bu şekilde bir aşağı yukarı hareket eden bu şekilde D halkalardan tercih ettim. Bunları çantaya şu şekilde vida ile monte ediyoruz. Dilerseniz siz normal bir D halka kullanabilirsiniz ya da şu ön tarafta kullandığımız bu bocelerden kullanabilirsiniz. Çantamızın arkası şu şekilde. Şu deri aparatı burada bu şekilde tutturdum. V'lere uygun olsun diye ucunu bakın bu şekilde V şeklinde kestim. Gelelim çantamızın iç detaylarına. Oldukça güzel, kullanışlı bir, evet, bu da bir diğer videonun çantası. Bakın görüyorsunuz yine dak ketenle tertemiz bir astar çalışması yaptık. Yine makineyle astarımızı diktik. Bakın hasır renkte diktiğimiz için hiçbir şekilde görüyorsunuz dikkat çekmiyor, belli olmuyor. Böyle daha kolay astarı çalışmak hem de daha sağlıklı, uzun ömürlü olmuş oluyor. Elle dikmeler çünkü iyi dikilmezse zamanla sökülebilir ama bunda öyle bir risk yok. Son derece bakın aynı astarda da şu şekilde minik köşelerini çalıştık. Tam tamına kalıp gibi bir astar hazırlamış olduk. Yine astarın videosunu açıklamalar bölümüne linkini koyacağım. Bu açıklamalar bölümünü açmakta çok zorluk çektiğinizi söylüyorsunuz, bulamadığınızı söylüyorsunuz. Videonun ismine zaten bastığınızda, tıkladığınızda ya da yanında daha fazla yazıyor. Yani videonun ismi yazıyor, yanında daha fazla diyor. O kısma tıkladığınız zaman açıklamalar bölümü karşınıza geliyor. Orada ne kullandım, ne kadar ip kullandım, hangi numara tığla ördüm, her detayı bulabiliyorsunuz. Bu çantamızı ben 3,5 milimetrelik tığ ile ördüm ve yaklaşık 400 gram kadar da kağıt ip kullandım. Bilginiz olsun. Şimdiden malzemelerinizi baştan hazırlamanız için bakın tüm detayları verdim. Dilerseniz, hazırsanız hemen çantamızın yapımına başlayalım. Şimdi elimizde görüyorsunuz normal çili halinde satılan kağıt iplerden var. Bu kağıt iplerin bakın uç kısmı bu şekilde bozuk olabilir. Burayı kullanmıyoruz. İlk düzgün bükülü olduğu yerden başlayacağım. Yani şuradan başlıyorum. Bu kısmı kullanmıyorum. Şimdi bu çantada 70 sık iğnemiz olacak. Yani 71 zincirle başlıyoruz. Ancak ben sadece göstermek amaçlı olduğu için birazcık küçük tutacağım. Nasıl gideceğiz, geleceğiz, hemen sadece onu göstereceğim sizlere. Unutmayın, 71 zincirle başlıyorsunuz. 70 sık iğne yapıyorsunuz bu çantada. Bu büyüklüğü elde etmek için. Tığım 3,5 milimetrelik tığ kullanıyorum bu çantayı örerken. Eğer tığ numaranızı değiştirirseniz ya da eliniz farklıysa büyüklükler değişebilir. Size tavsiyem burada çantanın santim cinsinden baz alın. Yani enimiz 41, unutmayın. Enimiz 41, boyumuz 36. Yani
72 santime 41 santimlik bir dikdörtgen hazırlamamız gerekiyor. Bu kısım önemli. Ben sadece göstermelik şimdi sizlere başlangıcını yapacağım. Bakın kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çekelim. Başlangıcını nasıl yapıyoruz? Çevirdik örgümüzü. Bakın zincirimizi arkasına çevirdik. Şu arkadaki, şu ortalardaki tepecikler var. Buralara batacağız. Bakın birinci zinciri bırakıyorum. İkinci zincirden başlıyorum. 11 zincir çektiğimde haliyle ne olmuş oluyor? 10 tane sık iğnem olmuş oluyor. Bu birinci. İki. 3. 4. Bakın 10'uncuyu da yaptım. Bu şekilde bakın 11 zincirle başladığınızda 10 tane sık iğneniz olmuş oluyor. Hemen bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bakın şu çektiğim zincir en son yapmış olduğum sık iğnenin tepesi bu. Hemen buradan başlıyorum. Eğer bunu atlarsanız sık iğne sayınız azalacaktır. O yüzden ona dikkat edin. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın yine 10 tane de bitmiş oldu. Yine bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hep aynı. Sürekli döne döne aynı. Bakın ilk batmam gereken yer zaten kendini belli ediyor. 1 2 bu şekilde gidiyoruz. Biz bunu kaç zincir için yapacağız? Unutmayın 71 zincirle başlıyoruz ve 70 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde siz dilerseniz yapmaya başladığınızda mesela diyelim ki zincirinizi baştan sökmenize gerek yok. Diyelim ki sık iğnelerinizi yapmaya başladınız, geldiniz. Ay sizin çantanız diyelim ki çok büyük oldu. Burada ideali dediğim gibi 40-45 arası santim olarak idealdir. Yani 40 santimle 45 santim arasında, 45 de dahil olmak üzere olabilir. Ama 45'ten sonrası artık birazcık bu çanta için büyük kaçacaktır. O yüzden o aralığa geldiğinizde artık sık iğnenizi yaptınız, baktınız işte 45 santime ulaştınız. Kalan zincirlerinizi bırakırsınız. Oradan devam edersiniz. Sonrasında o zincirleri sökmesi kolay, kesmesi kolay. Dediğim gibi baştan tekrar sık iğnelerinizi söküp tekrar yapmaya çalışmayın. Bunu da söylemiş olayım size. Bu şekilde ne dedik şimdi? Unutmayın, tekrardan hatırlatıyorum. 70 sık iğne ile başladık. 41 santim genişliğinde benimkisi. 72 santim olana kadar örüyorum. 72 santim olana kadar örüyorum. Dikdörtgen bir parça elde edeceğim. Sonrasında artık geri kalanını nasıl yaptığımı, nasıl birleştirdiğimle devam edeceğiz. Evet, artık çantamızı istediğimiz boya getirdik. Hemen kaç santim yapacağız onu da söyleyeceğim. Tekrardan hatırlatıyorum. Bakın santim ölçüsünü. Bakın. 41 santimlik bir enimiz var. Şimdi boyu ölçeceğim hemen.
kadar uzun bir parça ki. Evet bakın 72 santimde boyumuz var. Yani ikiye katladığımızda 36 santimlik bir çantayı elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Git gel bu şekilde ördük. Ha siz derseniz ki ay ben bu kadar hayatta uğraşamam, sık iğne çok zor geliyor bana derseniz, örneği daha kısa sürede bitirmek için tabii ki de örnek görüntüsü değişecektir. Hani orijinallikten uzaklaşacaktır ama benim için önemli değil diyorsanız siz bunu full trabzanla da yapabilirsiniz. Şimdi artık çantamızın birleştirme aşamasına geçiyoruz. Evet şimdi bakın şu şekilde giriyorum. Karşılıklı sırayla. Zaten bakın o kadar belli ki karşılıklı koyduğunuzda, bakın bu sıranın hizası bu. Direkt şöyle birer lobunu alıyorum. Bakın bunun hizası bu. Karşılıklı birer lobunu alıyorum. Evet, mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın içinden göstereyim şimdi. Şöyle bu şekilde birleştiriyoruz. Ağız ağza getiriyoruz. Aynı hizada olacak şekilde. Siz burada istediğiniz birleştirmeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz ilmek kaydırmayla birleştirin. Hani isterseniz bu şekilde birleştirin. Canınız ne isterse ben bu şekilde dikerek birleştirmeyi tercih ettim. Dilerseniz sonuna kadar geleyim. Şurada şu köşeyi nasıl yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Evet bakın şimdi bir kenarını şöyle boydan boya diktim. Şimdi dilerseniz hemen ben bu tarafını da dikip geliyorum. Evet bakın şimdi o köşe sivriliğini götürmek için bu şekilde bir taban oluşturacağız. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bakın en orta noktası şurası. Bunun iki tarafı eşit olacak şekilde. Yani bakın burada ne yapmış ben? 1, 2, 3, 4 hatta 5. de işin içinde. Buradan aynı şekilde sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu şekilde bunu ağız ağza getiriyorum. Bunun içinde üçgen. İsterseniz siz içeriden üçgen haline getirip o şekilde içten de dikebilirsiniz. Ama ben bir daha çevirmekle uğraşmayacağım. Direkt bu haliyle şimdi dikeceğim. Nasıl diktiğimi göstereceğim size. Şuradan girdim. İpimin ucunu bakın şöyle bırakıyorum. Bunu biraz sonra gizleyeceğim. Şimdi bir buradaki sık iğneden alıyorum şöyle. Aynı şekilde aşağı iniyorum. Buradaki sık iğneden alıyorum. Bakın şöyle devam ediyoruz. Şimdi buradaki sık iğneden alıyorum. Umarım net bir şekilde görülebiliyordur. Evet. Şimdi bir tane bu sık iğneden. Böyle zikzak yaptığımızda sanki orada sık iğnelerin böyle devamı gibi bir görüntü elde etmiş olacağız. Bakın aynı şekilde devam ediyorum. Bakın bu sık iğneden. Yine aynı şekilde buradan.
Bir oradan, bakın bir buradan gidiyoruz. Bu şekilde alt kısmını birleştirip geleceğim. Şimdi diğer yöntemi de göstereyim size. Diğer türlü nasıl yapabilirim? Hemen bir çantamı çeviriyorum. Evet, bakın şimdi yaptığımız mantık şu. Bunu hatırlarsanız, biliyorsanız astarlarda da çok kullandığımız bir yöntem. Şimdi öncelikle doğru bir hiza alabilmeniz açısından şöyle göstereyim, bakın. Tam çantamızın taban ortasına şu şekilde bir işaret koyun. Sonra bunu şu şekilde bir üçgen olacak şekilde katlıyoruz. Bunu katladığımızda, yani şuradaki yan dikişimiz var ya, bu yan dikişle tam buradaki iğne aynı hizaya gelecek. Evet, geldi şu anda. Alıyorsunuz bu şekilde. Böyle daha kolay, bakın. Hemen şuradan bir başlıyorsunuz, kenardan dikiyorsunuz. Hemen göstereyim. Hem bu şekilde hiza almanız daha kolay aslında sizin için. Çünkü mesela buradan şöyle bakarsınız. Dümdüz gittiği için şu şekilde buradan bir hiza alırsınız. Nereden dikeceksiniz? Ne kadarlık bir köşe sizin için yeterli? Mesela diyelim ki benim için şurası yeterli. Hemen ne yapıyorum? Bakın, kenardan başlıyorum. Normal. Bakın, yorgan diker gibi. Evet, bakın bu şekilde. Bu ipin iki ucunu da hemen sık iğnelerimizin arasından gizliyoruz ve çevirdiğimizde içine aynı şöyle bir köşe elde etmiş olacağız. Biraz önce gösterdiğim yer gibi. Hemen ben iki tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Dediğim gibi artık astarlamasına geçiyoruz. Astar aşamasını da bitirdikten sonra aynen devam edeceğiz. Evet, artık çantamız bitti, bakın. Yani şu köşe çalışması çantanın formunu o kadar değiştirdi ki son derece, bakın, düzgün, hiç taban yapmadan bu yöntemle çantalarınıza taban oluşturabilirsiniz. Yani tabanla uğraşmayı sevmiyorsanız, bakın, böyle dümdüz bir dikdörtgen parçadan bu şekilde tabanı olan bir çanta elde edebiliyorsunuz. Bunu dilerseniz burslu çantalarda da kullanabilirsiniz. Bakın, yine dak ketenle çantamızı astarladık. Şu şekilde çipli gözü var. Bakın, görüyorsunuz. Oldukça yine güzel bir astar çalışması oldu. Bu astarı nasıl çalışacağınızı açıklamalar bölümündeki linkten görebilirsiniz. Orada detaylarını veriyorum. Şimdi bu çanta için hangi aksesuarlara ihtiyacım var? Hemen onları göstermek istiyorum. Bir kere sap için ben kullanışlı olması açısından ayarlanabilir bir sap tercih ettim. Ayarlanabilir sap sayesinde dilerseniz işte kol çantası, dilerseniz şu şekilde astığımızda dilerseniz de çapraz bir çanta gibi rahat kullanımlı takabilirsiniz. Bu birincisi, bu şekilde bir çapraz sapa ihtiyacımız var. Bir de bu sapları geçirebilmemiz için ihtiyacımız olan D halkalarımız var. Şimdi burada çok farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Dilerseniz buraya normal direkt D halka dikebilirsiniz. D halkalar biliyorsunuz daha uygun, daha ekonomik oluyor. Onu direkt kullanabilirsiniz. Dilerseniz şu şekilde böceli dediğimiz D halkalarımız var. Yine bunlardan bu şekilde kenarında şöyle dikip, bakın,
şu şekilde dikip kenarında böyle bir görüntü elde edebilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde bakın vidalı D halkalar var. Dilerseniz bunlardan kullanabilirsiniz. Bunların avantajı şöyle aşağı yukarı hareket edebiliyor olması. Şimdi ben normalde bundan takacaktım. Ancak şöyle bir durum var. Biliyorsunuz orijinali düğmeli ama ben bu çantayı düğmeli yapmayacağım. Metal aksesuar kullanacağım. Diğer küçük bir düğmeli çantasını zaten yaptım. Orada nasıl kullandığımı bakabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Yani bir tane 70 santimlik şu saplarımız var biliyorsunuz. Klasik dikmeli saplarımızdan bir tanesini alıyorum. Tabii bunun hepsini kullanmayacağız. İhtiyacım kadarını kullanacağım. Diğer kısmını keseceğim. Onları göstereceğim zaten şimdi biraz sonra. Bu şekilde bir şu kilitli halkalardan bakın istediğinizde şu şekilde bu sabit olacak burada. Bu ise hareketli olacak. Şu şekilde çantamıza geçirebilecek kullanan kişi. Bunu da buradan bu şekilde sabitleyeceğiz. Yani çantamızın önünde şöyle bir görüntü olmuş olacak. Bu çantamızın ağız kısmını siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biliyorsunuz orijinalinde şu şekilde bunu şöyle kastırarak takıyorsunuz. Ama dilerseniz siz düz de kullanabilirsiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden direkt aparatlarımızı takarak başlayalım. Bakın şu şekilde vidaları var bunların. Normal küçük yıldız tornavidayla monte edebiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde. Ben bunu takacağım için bakın astarı ben şöyle birazcık aşağıdan başlattım. Ne kadar olmuş oluyor? Yaklaşık 3 sıra gibi. 2-3 sıra gibi. Şuradan dikildi yani. Kenara bunları şimdi monte edeceğim. Bakın bu şekilde çıkabilir vidaları var. Bunları çantamızın zaten tam ortası belli. Bakın şu yapmış olduğumuz zaten birleşim yerinden tamamen belli oluyor. Bu dışarıda kalacak şekilde şöyle koyuyorum. Ve sonrasında düşürdüm birini. Şu şekilde vidamızı geçiriyoruz. Aynı şekilde diğer vidayı da bakın şu şekilde yanından takıyorsunuz. Bu aksesuarda tek sevmediğim eleştirim şu oldu. Vidaların beyaz renkte olması. Yani gümüş renginde, klasik vida renginde olması. Açıkçası altın sarısı renginde olmasını tercih ederdim. Ancak bu şekilde geldi. İnternetten sipariş verdiğim için. Tek gözümü tırmalayan kısmı ne yazık ki bu. Yani bu vidaların altın sarısı olmayışı. Belki boyayabilirim yani. Çünkü benim gözümü açıkçası rahatsız ediyor bu durum. Dilerseniz hemen yanlara şu aparatlarımızı vidalayayım. Hemen geliyorum. Yan taraflarını vidaladım. Bakın saplarımızı taktık. Şimdi geldik ön tarafımızı yapmaya. Sıralarını söyleyeceğim. Nereden? Alttan. Yani tam taban ortasından 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 sonrasına bakın aparatımı taktım. Bu şekilde yani yerini hazırladım. Sağdan soldan saydım. Orta noktayı buldum. Yerimi hazırladım. Şimdi dikmeye başlayacağım. Normal kendi ipiyle dikiyorum. Hasır renginde kendi renk ipiyle dikeceğim. Siz dilerseniz burada kahverengi kullanabilirsiniz. Kahverengiyle de dikebilirsiniz. Hani derinin üzerinde eğer ki hasır rengini görmek istemiyorsanız. Şimdi burada yeri işaretliydi. Hemen bunu çıkartıyorum. Şu şekilde girdim. Hemen şöyle iki yanından çıkıyorum. Evet. Bu şekilde yerini hazırlamış. Zaten öyle bir denk geliyor ki bakın iki sıraya bir delik denk geliyor. Tam aynı hizasından iki aşağıya iniyorum.
Yine iki yana geçiyorum. Bakın yine aynı şekilde çaprazdan tam doğru ilmekten girdim. Yine iki yandan çıkıyorum. Yani delikler tam bu şekilde denk geliyor. Şimdi çapraza gidiyorum. Bu sefer yine aynı şekilde aynı yerden çıkıyorum. Bu işlemi astarlamadan önce yaparsanız sizin için çok daha rahat olur. Açıkçası ben şu anda astarı hemen anneme gitmeden yaptırayım diye önceden yaptırdım. Şu anda astarın delmeden sadece bu şekilde dikmeye çalışıyorum. Ha böyle de oluyor mu? Evet oluyor. Görüyorsunuz siz de. Şimdi buradan bir çıkıyorum. Şu ilk başladığım ipi de bir alta alıyorum. Hani burada ne var? Sadece iplerim üstte kaldığı için mesela diğerinde arkadan hemen bir düğüm assanız bile yeter. Ama şimdi iplerimi gizlice yürütmek durumunda kalacağım. Evet. Şimdi bu iki ipi burada bir düğümlüyorum. Bakın bu şekilde düğümledim. Şimdi bir tanesini bir tarafa, bir tanesini bir tarafa doğru ipi yürüterekten gizleyeceğim. Şu şekilde sık iğnelerin içinden bu şekilde geçiyorum. Her zamanki gibi pensemden yardım alacağım burada. Bakın biraz daha gideceğim. Şöyle çevirirsem daha iyi olacak sanki. Evet, bu şekilde bir tarafı gizledim. Şimdi iğneme diğer ucu takıyorum. Evet, bakın bu şekilde bu aparatımızı buraya sabitlemiş olduk. Şimdi bunu hiçbir şekilde sabitlemiyorum. Bakın bu tarafında hiçbir sabitleme yok. Sadece şurasını sabitleyeceğim şimdi. Şimdi bu sefer şöyle çevireceğim. Çünkü delikleri görmek istiyorum. Daha rahat çalışmak için. Tam hizalıyorum bakın. Arkasından da delmiş oluyorum bu şekilde. Şimdi bakın şöyle yerini belli etmek için bir önden deliyorum ilk önce. Sonrasında buradan şimdi o deldiğim noktadan giriyorum.
Şimdi aynı işlemi yine yapacağım. Arkası bu şekilde olmuş olacak. Şimdi ön için yine aynı mantıkla bakın buradan arkaya bir delik açıyorum. Yerini belli ediyorum. O delikten giriyorum. Evet. Şimdi bunu bu şekilde bağladıktan sonra bakın ipin bir ucunu buraya çekiyorum. İpin diğer ucunu aşağıya çekiyorum. Sonra bunu arasından diğerinin yanına çekiyorum. Bunlara bir düğüm atıyorum. Arada bakın. Bunu çıkartıyorum. Bu ipi bu sefer diğer tarafa çekiyorum. Böylece şimdi düğüm yapabileceğim. Sıkıştırabileceğim arada. Bu şekilde sıktım güzelce. Görüyorsunuz. Böylece bu parçayı da hazırlamış oldum. Dilerseniz bir kat daha düğümleyelim. Bakın yine yanına çekiyorum. Sağlam olması için bir kör düğüm olsun. Bakın yine aynı. Önce düğüm şeklinde bağladım. Sonra ipi diğer tarafa çekiyorum ki şu şekilde şöyle asılabileyim. Artık burada şöyle içinden kesebilirim. Evet. Bakın bu şekilde geldiğinde şöyle hemen hop kilitli halkamıza takabileceğiz bu yöntemle. Bakın bunun bu şekilde gergin olması gerekiyor. Dediğim gibi çünkü ağzını şu formatta tutması için. Şimdi arkayı da ben işaretlemiştim. Bakın bu şekilde. Bunu da buraya şimdi tutturacağız. Yine aynı şekilde sayacağım ama. Bakın bu derimizi de keseceğiz. Şöyle büyük makas getireyim. Şimdi aynı işlemi burada da yapıyorum. Sayacağım iki tarafı. Şimdi ipimi takıyorum. Bu sefer de arkaya dikeceğiz. Şimdi öncelikle şu işaretlediğim yerle başlıyorum. Şu şekilde hemen iki altından çapraza çıkıyorum. Şimdi şunu çıkartacağım şu anda. Şu gerginlik dikmeme engel oluyor. Onu sonra tekrardan takarız. Evet. Şimdi nereden çıkacağım? Bakın yerine bakalım hizasına. Oraya bir hatta şöyle delik açabilirim. Bakın şuradan istiyorum. Yerini belli ettim. Ve buradan çıktım. Şimdi aynı yerden tekrar giriyorum. Vallahi burada çok dikkat edin. Bakın ne yapmışım. Görüyorsunuz değil mi? Çıkmışım buradan.
Bunun asla olmaması lazım. Şimdi bakın geri sökmek zorunda kalacağım hemen. Ama bahaneyle de şuradan nasıl diktiğimi de göstereyim. Bakın başladığımız yer burası ya. Ne yapıyorum? 2 altına iniyorum. Ama çaprazın olduğu için bir sağ. Aynı şekilde bakın burada. Yine aradaki boşluk 2 ilmek şeklinde ilerlemiş olacak. Şuraya hemen işaretimi koyayım. Tekrar yerimi kaybetmeyeyim. Şu şekilde. Şimdi aynı noktadan bakın dediğim gibi 2 altından ve arada 2 boşluk olacak şekilde çıkıyorum. Şimdi aynı işlemi buraya da yapacağım. Buraya deldiğim gibi buraya da önceden bir deliğimizi hazırlayalım. Şöyle hizası burası olacak. Bakın deldim. Şimdi deldiğim noktadan çıkıyorum. Pardon. Evet, doğruymuş. Bakın aynı yerden tekrar giriyorum. Şimdi tam ortadan bakın çıktım. Tekrardan bakın aynı şekilde çapraza gidiyorum. Hemen 2 sağ yana. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Önemli olan burada hizalarınızı doğru almanız. Doğru hizayı alıp zaten gerisi normal dikiş dikmek yani. Herhangi bir şekilde esprisi yok. Ben çünkü bu şekilde dikerken çok zorlanıyorum. Bir an önce dikip gelmek istiyorum şu anda. Deldim bakın yine aynı. Tekrardan girdim ve bakın artık ilk battığım yere yakın bir noktadan çıkıyorum. Çünkü orada artık düğümleyip ipimi gizleyeceğim. Normal şimdi bu ipimi de kesiyorum. Bu ipi alta alacağım şimdi. Şimdi bu ikisini tekrardan şöyle bir bağlıyorum. Yine önde yaptığım gibi bu ipi bir taraftan, bu ipi bir taraftan sık iğnelerin arasından ne yapacağım? Gizleyeceğim. Ama öncesinde şimdi şu kısmı şöyle dümdüz olmasın.
Bakın bu şekilde uç kısmını da normal bir sivri hale getirdim. Normal düzeltmelerini yaparım daha sonra. Şimdi bunları ben gizleyeceğim. Çevirelim. Olay şu. Bunu bu şekilde yaptığınızda ve bu kolunuzda olduğunda şöyle şu şekilde burası çok hoş duruyor kolunuzdayken. Şimdi burada pek bir şeye benzemiyor gibi gelebilir size ama kolunuza taktığınızda gerçekten çok ayrı bir hava veriyor şu duruş. Şuradaki şu bükülme havası. Kol duruşlarını mutlaka paylaşacağım sizlerle. Muhtemelen kapak fotoğrafı olarak da zaten paylaşırım. Bakın önden bu şekilde, arkadan bu şekilde çantamızı artık detaylarını tamamlamış olduk. Dilerseniz artık ben bütün dikim aşamalarını yapayım, temizliğimi yapayım ve sonrasında finalde artık son haliyle karşınızda olayım. Evet, finaldeyiz. Gerçekten son derece kolay ve son derece de şık, kullanışlı bir çantamız olmuş oldu. Kol duruşu çok güzel. Koluma da gerçekten taktım, baktım. Çok rahat bir de kullanım şekli oldu. İsterseniz çapraz, isterseniz kol çantası olarak kullanabileceksiniz bu modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni sabırla dinlediyseniz, bu çantayı benimle beraber ördüyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.